Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Carrefour'u inceleyeceğiz ve hedefimizin geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece kendi analizlerimizdir. Daha önceden belirttiğimiz bir Carrefour'da da bakın haftalık da böyle sağlam bir düşüş vardı. Ve bunun bir destek noktasından geri döneceğini hedeflerini vermiştik. Ve aynen gerçekleşti. Buradan bir mesela trend şöyle çekmiştik. Dedik ki bu trend artık kırıldı. Hatta 4 saatlikte bakarsak daha net bir şekilde görürüz. Daha önceki videolarımızda da onu izleyerek daha iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz. Şöyle bakın burada bir kırılım gerçekleşti. Retest onayını aldı. Tekrar zikzak hareketleri ve hedefine gitti. Buradaki hedeften kar %26 ortalama bir kar getirisi oldu. Artık kısa vadeli hedefine geldiği için buradan artık ne yapabiliriz? Ayrılabiliriz. Ama daha uzun vadede elde tutmak isteyenler için bir şey diyemem. Şu an peki elde tutmak mı iyi yoksa kar satışı yapıp çıkmak mı iyi? Buna siz karar vereceksiniz. Bir şey diyemeyiz. Ama ilerideki hedefler yani daha büyük hedefler uzun vadede tutmak isteyenler için 104, 130 ve 144 civarı hedefleri var. Tabi bunlar hemen gelmeyecek. Yani çok hızlı bir rally olacağını düşünmüyorum Carrefour'da. Neden? Çünkü Borsa İstanbul geri çekiliyor. Bu süreçte Borsa İstanbul'da sürekli satış yediği için bu da etkileniyor arkadaşlar. O yüzden böyle çok güçlü bir rally geleceğini düşünmüyorum. Burada mesela ikinci kademe alım bölgesi belirlemişti. 42 seviyesi. 42 seviyesi de gerçekleşmedi. Direkt buradan belirlediğimiz hedefe geldi. %20'lik bir kar. Şimdi bakın olabilecek formasyonlar burası bir çanak hareketi ise burada bir kulp hareketi de olabilir. Buradan tabi buranın kırılımı ile beraber tekrar yukarı şu bölge hedeflenebilir. Bunu ilerleyen zamanlarda takip edip hedeflere doğru artık hareketleri siz orada ticaret yapmaya çalışın. Nasıl isterseniz o şekilde davranabilirsiniz. Bizim için hedeflerimiz gelmiştir. Tekrar aşağı gelirse tekrar değerlendirilebilecek bölgeler. Bakın şu akümülasyon bölgesi 42 civarındaki buradan böyle bir alım yapılan buradaki alıcının bulunduğu bölge bizim için değerli. Yine burası artık dolu oldu. Bakın doldu burası. Burada bir zikzak hareketliği doldurdu. Yani burası artık bizim için hele de şu gün mesela şurada bir alıcı çok güçlü geldi. 2 gün düşüş tekrar orayı doldurdular. Yani şurada bu seviyeyi bırakmak istemiyorlar gibi mi geliyor? Eğer dediğim gibi burası bir fincan, burası da bir kulbu olursa o zaman buradan yukarı doğru hedefi burası ortalama gelmesi gerekir. Tabi Borsa İstanbul çok sert satış yerse 42'lerde gelecektir. O zaman tabii ki kaçırılmayacak fırsatlar 36-42 civarları. Buradan alacakların uzun zaman sonra yani uzun vadede üzüleceğini sanmam. Hatta kısa vadede bile buradan yukarı doğru fırlayabilir. Peki neden böyle bir rally'nin başladığı veya böyle yukarı doğru direkt 141'e gitmeyeceğini düşünüyorum. Bir Borsa İstanbul. İkincisi ise bakın şöyle aylıktaki hareketine baktığımızda e, bulutun altında görüyoruz. Yani çok büyük bir rally'nin geleceği söyleyemeyiz. Yine haftalıkta evet bulutun üzerine atmış olması güzel. Ama burada yine şuradaki ikinci senin altında kapanış yapması kötü. Öncelikle şuranın üzerinde biraz kalıcı olması lazım ki bir yukarı hedefine gidebilsin. Yani şu bölgeye gidebilsin. O yüzden şu an herhangi bir çok güçlü bir rally daha doğrusu var diyemeyeceğim. Zaten günlükte de bulutun altında olduğu için bakın buradan hemen satışını yemiş. Yani 68 maksimum herhalde gidebileceği nokta. Buradan yine satış yiyebilir. Ama alıcıların toplandığını gördüğümüz bakın burada bulut yeşile dönmeye çalışıyor. Tekrar bir zaman isteyecek. Burada biraz daha zaman alacak ve bundan sonra yoluna devam edebilir. Yani uzun vadede görünüm pozitif olmasına rağmen kısa vadede hedeflerine ulaştığı için böyle bakın şurada Cuma günkü gibi satıcılar gelebilir. Burada biraz zaman yiyeceğini düşünüyoruz. Hedeflerimiz gerçekleşti. Burada %20 kar alanlar hayırlı olsun. Kırılımdan itibaren %27 ortalama. Bu şimdilik güzel bir kar. Borsa İstanbul'un düştüğü ve diğer hisse senetlerinin de %30'luk ortalama bir zarar, %20'lik zararlar yazdı. Hatta bazılarının %50'lik zararlar yazdığı o dönemde böyle kar getirmiş olması güzel, sevindirici oluyor. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.